Evet dostlar, güzel insanlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi bugün Arjantin'de akşam şöyle yürüyüş yapıyordum. Sokakları gösterelim, hem de giderken böyle bazı konulardan bahsederiz. Bugün böyle bir video hazırladık, size iyi seyirler. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın, size zahmet. Şimdi karşıya da geçelim. Burası Arjantin'in ünlü meydanlarından biri. Obelisco'ya çıkan ana cadde. Buradan evin yarısını yürüyeceğiz. Yani eve kadar biraz yürüyelim dedik. Geri kalanı çok yorulursak otobüse bineceğiz. Yürümeyi seviyoruz. O yüzden hem yürüyüş yapmış oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Burası zaten dümdüz bir ülke değil mi? Aynen. Hiç yokuş yok. Bak şöyle rampa yok. Yani nefes nefese kalmıyorsun ya. Yürüyorsun böyle. Ben Türkiye'de falan böyle yürürken belli bir yer dümdüz, ondan sonra şehir içinden bahsediyorum. Daha sonra rampa oluyor ya, insan böyle nefes nefese kalıyor. Burada öyle bir şey yok. Burası şehir dümdüz. Devam ediyor. Her yer ama dümdüz. Şimdi bir mağazanın önünden geçerken şunların fiyatını size bir göstermek istiyorum. Neden göstermek istediğimi şimdi anlayacaksın. Kaç para? Görünüyor mu? Yani 4 mil şu bir tane bak. Şu içeride mağazadan şöyle camdan gösteriyorum. Ya bu yanındakini ayrı o, tek ona fiyat yazdım. Sadece şu gördüğünüz koltuk var ya. Sadece şu. 3979. Yani 4000 dolar. Bir tane ya. Ya baba siz çıldırdınız mı Allah aşkına ya. Bir tane koltuk nasıl 4000 dolar? Kaç para yapıyor şu masa ne kadar? Merak ettim. Baksana fiyatını ben tam göremiyorum. Yemek masası. Dur yazıyor şurada fiyat var. Görünüyor mu? Zoomlayayım biraz. 4459. Aman tanrım dedim. O gördüğünüz masada 4459, 4500 Amerikan doları. Ya abi ben anlamıyorum ya. Ya yemin ediyorum Arjantin'de mobilya sektörü, tekstil sektörü gerçekten çok pahalı ya. Ya da Türkiye'de de mi böyle, başka ülkede de mi böyle bilmiyorum ki kardeşim, şimdi anlamıyorum. Harbiden pahalı ya. Pahalı değil mi bir tane yemek masası? İşte 4000 dolar falan, 4500. Bunu TL'ye çevirdiğin zaman 4000 doları kaç para yapıyor ya? Dolar ne kadar? Ya işte 4500. Yani 180 milyara falan geliyor aşağı yukarı. Yani böyle ağam şam bir yemek masası da değil. Yani gördünüz 180 bin TL olamaz ya. Cidden çok pahalı değil mi? Pahalı, evet. Allah. Her yerde mi böyle? Sadece burası mı bu şekilde bilmiyorum ama burada pahalı. Pahalı abi pahalı. Biz devam ediyoruz. Şimdi bir ara sokağa girdik. Hem bu vesileyle buraya gelmek isteyenler falan olursa akşam vakti Arjantin sokakları güvenli mi değil mi veya nasıl, rahat rahat yürüyor musunuz diye soranlar oluyor. Hem onu göstermiş oluyoruz hem de böyle giderken böyle bir muhabbet olsun, hem de işte fiyatları falan da böyle gösteriyoruz. Güzel bir video olsun. Devam edeceğiz dur. Bu bizim geldiğimiz yer değil miydi daha önce? Sokak çok hoşuma gitti ya, burası güzelmiş. Buradan geldik şimdi. Böyle devam ediyoruz. Bak şimdi şöyle bir ara sokağa girdik. Çok nezih bir sokak aslında. Şu koltuk güzelmiş. O da bir dünya paradır şimdi. Abi şu adamlar var ya, eline 2 tane mate bardağı almış, bir ondan içiyor bir ondan içiyor. Biraz yürüyeceğiz böyle. Yaklaşık 2 kilometre bir yürüyelim. Ondan sonra karar veririz. Otobüse binip binmeyeceğimizi. Yani günlük ortalama bir 4 kilometre rahat yürüyoruz zaten de. Aşağı değil yani. Ama yürürken her yer daha çok keşfedilebiliyor.
He, aynen Ara öyle. sokaklara giriyorsun, görmediğin yerleri görüyorsun. Bir de ara sokaklar daha böyle şey oluyor, güzel oluyor. Yani bazılarına tehlikeli gibi gelebilir de değil ya, baksana. Ama insanlar rahat rahat geziyor, dışarıdalar. Ağacı da budamış emmoğlu, ne yapmış şuna bak. Bunu buraya koymuş, yarın alırlar. Bak, bayan sigara içen. Erkekte çok görmüyorum. Hatta yok. Yok, bu da içiyor bak, erkek. Tüh, o bir tane. 10 tane bayan varsa, anladın mı? Bir tane erkek var. Abi de şu tırnakçılar. Çok tırnak işi yapıyorlar burada ya, kadınlar. Çünkü kadınlar bakımına özen gösteriyor ve uzun tırnak falan ya da çekili tırnakları seviyorlar. Evet. Ne iş yapabilirim diye soranlar oluyor ya. Yani mesela kadınlar için eğer böyle tırnak yapma, tırnak şekillendirme gibi yetenekleri varsa burada bunu kullanabilirler. Ha bak, burada da. Her yerde bayan kuaförü, tırnak çok var. Protez tırnak. Evet, devam edelim. Ne yapıyoruz? Karşıya mı geçiyoruz? Şuradan abla geç. Abla elinde telefon, nereye gideceğini bilmiyor. Bize de kırmızı yandı. Biz de bekleyelim. Ara sokaktan mı gitsek? Şuradan sağa mı dönelim? Yoksa şuraya mı gidelim? Gidip ileriden sağa döneceğiz. Bak bak, şimdi şurada iki tane yaşlı teyze gördüm. Elinde bastonla, ay teyzem benim. Akşam yürüyüşüne çıkmış. Ya evine gidiyor ya da yürüyüşe çıkmış. Yaşlılar bile spor yapıyor, görüyorsun değil mi? Yürüyüş yapıyor, durmuyor yani, yürüyor. Ya yapalım. Ya ben şu heykeli daha önce bir yerde gördüm müydü ya? Değil. Bak bu da kapalı, gördün mü? Bak bu da yeni, aslında kapalı. Anlamıyorum ki niye kapalı ya. Bir de bu apartmanlar var ya, bu sokaklarda, caddelerdeki. Bunların hepsinin altında şey var. Otopark sistemi ve güvenlikçiler var ya. Her binanın, mesela Türkiye'de falan böyle büyük binaların altında böyle bir güvenlik var mı? Bir girişte oluyor sitenin güvenliği. Site olursa, burada site mantığı yok da şey var. Yani normal her binanın içerisinde apartman görevlisi oluyor. Ve çok şık ya. Sanki böyle lüks 5 yıldızlı otele giriyormuşsun gibi oluyor. Şimdi karşıya mı geçeceğiz? Caddeye bak. Burada araba. Bu şu ışıklar çok hoşuma gitti bak. Devam. Bura otoparka iniyor. Parkın içinden. Parkın içinden mi? Akşam vakti parkın içinden geçeceğiz. Bakalım, gençler yürüyüş yapıyor. Biz buradan devam edelim o zaman. Lan oğlum, sakin olun, bunlar da yavuklusuyla orada muhabbet ediyor. Güzelmiş ha bu, bak çimleri de yeni kesmişler. Çok güzel çim kokuyor. Çim kokuyor. Vallahi çok güzel çim kokuyor. Bu çocuklar burada ne oynuyor? Futbola hiç benzemiyor sanki. Küçücük saha var. Şuraya küçük bir oyun alanı da yapmışlar. Ya şehrin var ya, 2 adım yürüdüğün zaman hemen bir yerinde böyle bir park var ya. Yani her yerinde, her kocaman kocaman binaların ortasında şöyle, şuna bak. Mesela her yerde parklar var. İstediğin gibi, ya gideyim şuraya gideyim de yürüyüş yapayım demene gerek yok. Aşağı in, 2 adım ötende parklar var yani.
Abla Ağacın ekmeğini güzelliğine pişle. baksana. He dur ağacı şöyle Kocaman. göstereyim. Ağacın altına ışık vermişler. Ağaç evet akşam parkında güzel duruyor. Ağaç abi bunların var ya bu ağaç tutkusu beni alıyor benden ya. Adamlar var ya doğaya önem veriyor ya. Ağaca önem veriyor. Bizimkiler ne yapıyor? 100 yıllık 200 yıllık zeytin ağacını kesiyor hiç acımıyorlar. Ağaçlara da acımıyor, insanlara da acımıyorlar. Şuna baksana. Ağacın köküne falan. Akşam vakti saat 10 diyelim o civardayız. Eve doğru yürüyerek gidiyoruz. Düşün bak 2 kilometre falan yürüyeceğiz böyle. Şöyle de çevreyi göstermiş olayım. Çok soran oluyor ya işte Arjantin güvenli mi abi? Akşam dışarı çıkabiliyoruz mu? Nasıl oluyor? Hırlısı hırsızı var mı? Diyenler oluyor. Böyle izlemek isteyen olursa hem onlar izler hem bize anı kalır. Karşıya mı geçiyoruz? Devam bak çocuklar burada parka giriyorlar. Şöyle. Ondan sonra 11. Bu karşıdaki ya ben şimdi telefondan bir dakika dur. Bir şey diyeceğim. Geçen gün bir tane videoda görmüştüm. Ben şimdi telefondan bir tane böyle Neşet Baba'nın müziğini açsam, koysam telif yer miyiz? Muhtemelen. Ya abi video atıyorum. Ondan sonra yok YouTube en küçük bir şeyde nem kapıyor ya. Yok orada şu müzik geçmiş. Yok bu müzik geçiyor. Yok telif hakkıydı. Yok bilmem neydi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bununla uğraşıp duruyoruz. Şimdi bir tane video çekiyorum. Dükkanın önünden geçiyoruz. Müzik var. Hemen telif atıyor. Geçen gün şöyle Instagram'a şimdi biraz sonra videosunu yükleyeceğim. Neşet Baba'nın yürürken müziğini açmıştım. Aklıma geldi bir an. Abi var ya acayip hoşuma gitti ya. Çok Arjantin sokaklarında Neşet Baba dinliyoruz. Bak mesela onu öyle çekip koyamıyorsun. Müzik olduğu zaman Ha aynen öyle. Bir de buraya kadar izleyen olduysa Arjantinlilerden bir de şunu söyleyeceğim. Bak şimdi şöyle kamerayı kaldırıma döndüreyim. Dinliyorlarsa. Ya şimdi laf anlatırken şunun dükkanları da görüyorum. Bu üçüncü dükkan geçtik ya. 100 metrede bayan tırnak işi yapan. Yani bunları göz önüne alın yani. Türkiye'den eğer izleyen varsa. Eliniz yatkınsa o işi yapabilirsiniz ya burada. Sevgili Arjantinliler. Siz bu sokaklarda köpek gezdirirken, köpekleri, hayvanları gezdirirken abi bu köpekleri neden kaldırıma eşettiriyorsunuz? Bayağı bildiğim böyle şey oluyor. Yani işiyorlar ya. Batırıyorlar bu kaldırımları. Şuna bak. Sonra yağmur yağıyor, tamam mı? Köpeğin kakası kalmış, köpek işemiş. Yağmur yağdıktan sonra abi o sokak var ya, cadde, sokaklar, mahalleler leş gibi kokuyor ya. Böyle bak abi bu gördüğünüz ana caddedeyiz. Mesela burası bile böyle. Köpeğin mi var? Bizim köpek vardı Türkiye'de yaşarken. Elimde poşet vardı. Poşette geziyordum. Kakasını yaptığı zaman alıyordum, çöpe atıyordum. Burada 10 kişi köpek gezdiriyorsa 2 tanesi ya da bir tanesi elinde poşet gördüm. Köpeğin kakasını aldım. Diğer köpek geliyor kaldırıma kakasını yapıyor. İnsanlar üstüne de basmış bazen görüyorum. Temizleyip alıp çöpe atmıyor veya bir de kaldır ya çek bir köşeye ağacın köşesine bir falan yaptır köpeğine çişini. Yağmur yağdıktan sonra leş gibi kokuyor sonra var ya ahır gibi kokuyor ya. Hiç dikkate hiç özen göstermiyorlar ona. Şimdi ana cadde var. Ana caddeye çıktık. Eve doğru yürüyoruz. Yaklaşık
3,5 kilometremiz kaldı. 1,5'unu yürüdük. Bir 500 metre daha yürüyelim. Akşam çok yorulursam otobüse binerim. Oo maşallah maşallah, ayakkabıya bak, hey ya Rabbi. Abi şu gördüğün ayakkabıya bak, bak. Markası var mı bunun? Nike'mış. 150 bin, 150 bin, 150 bin yazıyor ya, 150 bin peso bu. Aşağıdaki de 175 binmiş. Hey maşallah. Abi bunlar 150 dolar demek, tamam mı? Abi bir ayakkabı 150 dolar olur mu burada? Tanrılar çıldırmış olmalı. Bu ne ya? Bu da 175 aynı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Kim veriyor da alıyor da bu parayı buna ya? Ah hanım ah. Arjantinler çok zengin ha. Çaktırmıyorlar da. Vallahi bak nasıl bir enflasyon olmuş böyle, ben de anlamıyorum. 150 dolara Amerika'da ayakkabının kralını alırsın ya. Ara mahallelerden bile bak, görüyor musun bak. Şimdi ana caddeden geçiyor. Şu gördüğümüz otobüsler ara mahallelere giriyor. Akşamın bir vakti bile her sokakta otobüs çalışıyor. Yolcu otobüsleri. Tıkır tıkır. Burada o konuda çok iyi ya. İstediğin saatte bak, bu da aynı şeye girdi. Otobüs bulabiliyorsun istediğin saatte burada. Şimdi karşıya geçeceğiz de. Geçemedim. Yine kiralık bir dükkan. Bunun videosunu daha önce yapmıştım ya. Her yerde kiralık dükkan. Evet dayı, yavaş dayı, ne yapıyorsun? Kiralık dükkan çok ya, çok. Bak kiralık dükkan. Ana caddede, özellikle burada niye bu kadar kiralık? Ana cadde burası. Ya mülk sahipleri çok absürt fiyatlar istiyorlar. Yüksek fiyatlar istiyorlar ya da şartları çok ağır. Ya da bizim de gördüğümüz gibi hayat çok pahalandı. Abi biraz da siz bahsedin. Türkiye'de hayat nasıl ya? Bilmiyorum ama ben bir çok sinirleniyorum bazen. Arjantin mi diyorum, çok pahalandı. Pahalı mı, ucuz mu? Pahalı ve ucuz algımızı onu yitirdik ya. Ben Türklerden duyuyordum onu. Burada da başladım pahalı ve ucuz algı olayını. Bak, fıstık gibi şu bina kiralıkmış. Mesela az önce 150 dolara ayakkabı dedim. Olamaz abi. Çünkü bu ekonomi onu kaldırmıyor yani. Burada asgari ücret 400 dolar. 400 Amerikan doları. Türkiye'de daha fazla. 600 dolar mı? Kaç dolar? 700 dolar mı? O civarda. O mantıkla bakınca burası daha pahalı. Bak burada kiralık, şu yan taraf arkamda. Kırmızı tabela olan bir sürü kiralık dükkan var. Hemen karşıda var. Şuradan karşıya geçeceğiz. Bak şimdi burada kiralık dükkan var. Nişantaşı gibi bir yer. Arka sokakları mı? Niye bu kadar? Abla ne diyorsun? Ne yapmış adamlar? Burayı komple kapatmıştık. Ben de dedim niye öyle? Bu o mu? Her yere değil o. Samsung. Bu Samsung'un mağazası. S26 gelmiş, onun reklamını yapıyorum ne olur. Burada S26 3000 dolar. 3000 dolara 2800 dolar. 2800 doları kim verip alacak o telefonu, ben de bilmiyorum. Ya da gizli zenginler var, onlar mı alıyor? Türkiye'de bile daha ucuzdur ya. Samsung S26 Ultra 2800 Amerikan doları. Pahalı değil mi ya?
Amerika'da 1200 küsür dolar. Değişik. Bizim şu şey değil mi mağazası, Hint mağazası o muydu? O değil değil mi? Abla bir gitsin de. Hep şuradaki restoranda görüyorum, hep insanlar, oturanlara bakıyorum. Hepsi yaşlı insanlar, genç yok. Dur bir dakika. Şuradaki yer otobüse geçsin de hele Ateneo dediği kütüphane burası. Kocaman bir kütüphane. Çok güzel bir yer burası. Şimdi 2 dakika içini göstereyim mi? Olur. 2 dakika dur bir içine geçip göstereyim hemen. Ya bunlar inşallah bu sırayı beklemiyordu. İki tabak kahve 2 tane medyaluna mı yazmış? 14.000 falan yazıyor. Çok. Hadi dayı bir yürü kurban olayım ya. Önümü kapattı adam. Bana buradan buraya gidiyor ya. Şaka gibi ya. Vallahi bu da buraya girdi ya. Şansa bak. Evet geldik. Giriş böyle. Kitaplar satılıyor. Çeşitli yazarların kitapları var. Şöyle göstereyim. Şimdi biz giriş bölümündeyiz. Kitaplar İngilizce de var, İspanyolca da var zaten. Şöyle. Sonra bunun ana merkezini de bir içinde göstereceğim. Çünkü giriş. Buradan böyle girdik. Şimdi buradan devam edelim. Kütüphane. Bugün daha bir kalabalık. Hafta sonu olduğu için. İster istemez de ses oluyor zaten. İnsanlar sırf fotoğraf çekmek için geliyor birçoğu. Burası çok turist çektiği için şu alttan üste doğru göstereyim. Tavanı şöyle. Şimdi şöyle göstereyim. Sonra bunun bir üstüne çıkayım. Oradan göstereyim. Şuradan asıl tiyatro bölümü burası. Böyle müzik gösterisi yapıyorlar ya da bazen yapıyorlar. Kütüphane olduğu için kafe yapmışlar orayı aynı zamanda. Ambiyansı çok güzel şöyle. Burası ünlü bir yer. Şuradan şöyle bölümler yapmışlar. Şöyle devam edeyim. Bir altı var. Altına böyle inebilirsin. Abi ne kadar çok kitap var işte. Boşuna kitap. Burası neyden? Sinema salonundan bozma bir yer. Eskiden burası sinema salonu falanmış. Kütüphane yapmışlar. Kitabını seçip çayını kahvesini alıp oturup kitaplarını okuyabiliyorlar. Bak şimdi aynen öyle. Kitabını bak kafe burası zaten. İçinde. Hem kahve içiyorlar. Ufak tefek bir şeyler yiyorlar falan. Şu da gerçek ağaç değil. Bir önüne koymuşlar içine. Ondan sonra bak üstü de böyle. Restore edilmiş burası zaten. Hadi gidelim. Yani böyle. Abla biz de bir çıkabilir miyiz? Sen fotoğraf çekiyordun.
Evet. Böyle bir kütüphane. Binlerce kitap var. Baba ben kitaplara bakıyorum da bayağı da pahalı ya kitap fiyatları. Bu devirde kitaplar bu kadar pahalı olursa gençler kitap alıp okumaz ki. Zaten çoğunun imkanı yok abi. İki tane kitap 50 bin 70 bin peso olabilir mi ya? Cidden çok pahalı. Daha ulaşılabilir olsa hem okuma yazma diyorum. Okuma oranı daha yüksek olur. Kitap okuma. Gerçekten yani en kötü kitap 25 bin peso. En ucuz kitap. Şimdi çıktık. Devam edelim, yürüyelim. Ya normalde bu kadar kalabalık hiç görmedim. Olduğu için. Hafta sonu olduğu için bu kadar kalabalık değil mi? Devam. Buradan yürüyerek yaklaşık 2 kilometre gideceğiz. Ya bizim bir tane vardı ya, GPS vardı Türkiye'deyken arabada. Arabalarda bu Google navigasyon yokken bir tane GPS almıştık biz. Onun konuşması beni benden alıyordu ya. Deli diyordu beni ya. 2 metre sonra Çatal'ın sağından devam edin diyor. Allah'ım ya. Ayrıma geldiğim zaman Çatal ne? Tavşan sağından devam et desene ya. Ha bu açmış burayı. Şu karşıda bir tane yer halen kiralık var. Marketin mıydı ya bu? Bak halen orası var ya, 10 ay oldu halen kiralık ya. Kaldırımın üzerindeki bu çiçekçiler açık. Diğerleri niye açık değil bilmiyorum. Starbucks kültürü her yerde var abi. Bak burada da Starbucks'lar iş yapıyor ya. Anlamıyorum. Ucuz bir şey de değil ya. Karşıda. Onu anlattık. Şimdi Arjantin'de göçmenlik yasaları değişiyor dostlar. Onu anlatacağım ayrı bir videoyla. Şuradan karşıya mı geçsek, buradan mı geçsek? Ne değişiyor? Çok şey değişiyor. Bence Arjantin'e gelmek istiyorsanız acele edin. Ara sokaktayız da. Buradan devam edeceğiz. Kaç bin yazıyor? 250 bin mi yazıyor? 25 bin yazıyor. 25 binmiş. Bak. Bura hep kalabalık ya. Ben anlamıyorum. Burası her geldiğinde kalabalık. İyi iş yapıyor bu abi. Helal olsun. Bizim şu karşıdaki elbise mağazası, o da iyi iş yapıyor. Bayağı da güzel aydınlatmış etrafı ha. Şuna baksana. Tekstil ürünleri burada pahalı dostlar. Baksana bir tane kot pantolon işte. Bak şurada bir tane kot pantolon var. Kaç yazmış? 99 bin. 65'ten başlıyor 99 bin peso. 65 bini 50 dolar diye düşünün. 50 dolar. Emmoğlu'na baksana, burayı güzel yapmış ha. Bütün şeyler var. Arjantin formaları, Arjantin Boca Juniors var. River Plate var. Hepsi var.
Oo, burada da çok güzel bir mağaza var. Abla, abla, oh, önümü kapatıyorsun. Korktu kadın. Havana restoran, kafe. Bunlar o kadar çok ki her yerdeler. Şuna bizim geldiğimiz otobüs buradan mı geçmişti? Şu yüzlü. Şimdi devam. Teyze yine beni solladı, önüme geçti. Teyzeyi şuradan geçeyim, o çok yavaş yürüyor. Mağaza, yine elbise mağazası. Ne kadar çok elbise mağazası var la bu caddede. Zaten tekstil ürünleri. Tekstil ürünleri Türkiye. Oo, burası bayağı büyükmüş. Baksana bir. Şöyle bir milyoncu Arjantin'de. Öyle değil. Bak. Böyle devam ediyor. Kırtasiye mi komple bu? Envai çeşit ürün var burada ha. Bayağı büyük bura. Devam. Hani var mı mesela sigara içen diyor. Yok. Benim para çekti. Burası şey. Al işte şurada kafenin önünden geçiyoruz mesela, genç yok. Bak bayan, yanımdaki bayan sigara içiyor. La Molinera, La Molinera. Kafeterya, Coca-Cola. Abi müziği açma, ondan bile telif yiyoruz. Ne kadar zor yandı ışık ya. Aman tanrım. Hay un montón, están reinventando los canillitas. Sonra şimdi kafelerde niye genç yok diyorum. Abi bir tane tatlı alsan yanına, bir tane kahve alsan değil mi? 7.000 mi? 7.000 olsa 220 lira. 220 lira bir kahve, yanına küçük bir tatlı böyle. Değil. He? Çok değil ki. Türkiye'de de aynı. Hatta Türkiye'de insanlar daha pahalı diyorlar. Vallahi bilmiyorum, dünyanın çivisi çıkmış. O zaman öyle bir mantık olabilir mi? Bir kahve. Kahve dediğin nedir? 250 lira para verilir mi ya? Ne saçma sapan iş ya. Ya bir de bunların şu tamirat tadili, bir de oraya gitmiş deyince tel çekmiş. Sanki oraya çıkıp da hırsızlık yapacak. Şimdi bu bizim bildiğimiz Kolombiya mağazası mı? Değil. Bu Kolombiya mağazası olsa zaten Türkiye'de pahalı, burada da pahalıdır. Çünkü bu mantık aynı Arjantin'le Türkiye arasında. Oğlum o ne biçim çanta? Anahtarlık mı takmış ulan? Şu Allah'ım, cangır 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 sallayarak gidiyor ya. Şuna bak. Aklı sıra şekil yapmış. Vay vay. Hı.
Galiba burası sırf tekstil üzerine ya. Bu ne kardeşim? Hep tekstil mağazası var burada. Çiçekler ne kadar güzel kokuyor ya. Oh mis gibi. Anlatmak istediğim bir konu vardı da unuttum. Arjantin'de göçmenlik ve oturum yasalarını anlatacağım. Ona ayrı bir video yapacağım. O önemli çünkü. Şu an konuyu dağıtmayayım. Şu an Arjantin'de saat 10.30 falan eve doğru yürüyüş yapıyoruz. Onu göstermek istedim. Bak burada tekstil mağazası. Ay ne biçim yeni elbise kokuyor ya, deri. Ama bu çiçeklerin kendi doğal kokusu mu acaba lan? Ne güzel kokuyor bunlar. Ayakkabı, tekstil. Ayakkabı, tekstil devam ediyor mağaza. Her tarafı öyle. Allah Allah. Bayağı çok elbise mağazası var. Bu da ayakkabı. Abinin kedi dosya çantası. Bunlar yemek taşıyorlar bisikletiyle. Kendinden büyük. McDonald's. 10.000 peso. Big Mac. Oğlum ne kadar çok McDonald's sipariş alıyor bunlar, buradan bekliyor. Sipariş dağıtmak için. İnsanların hepsinin elinde telefonlar, ha bak akşamın bir vakti. Hani böyle hırsızlıktan Allah'a büyük konuşmayalım da bahsediyorlar ya. İşte biz de çocuklara da söylüyoruz, kendimize de söylüyoruz. Aman dikkat et şöyle böyle falan da. İnsanların hepsi elinde telefonla istediği gibi gecenin bir vakti rahat rahat takılabiliyor yani. Güzel daha var. Abi şimdi şöyle bir tane mağazanın içine girdim yolda yürürken. Merak ettim, ben televizyonları falan kullanmıyorum, sevmiyorum da. Şu gördüğünüz televizyon 4.500.000 peso. Şu gördüğünüz televizyon 3 milyon peso. Bunlar yaklaşık 4 milyon peso desek 4.000 dolar falan. Abi ne kadar pahalı ya televizyon falan ya. Şuna bak ya. Vallahi bilmiyorum ama bunlar çok pahalı ya. Abdültleri, bir televizyona adam 4.000 dolar verir mi ya? Ne yapacağım 4.000 dolar televizyon? Zaten izlemeyin, televizyon iyi bir şey değil ki. 4.000 dolar maşallah. Bu arkada gördüğünüz yer de bizim AVM, eve en yakın yer. Ana Caddesi'nde. Bunu şunun için anlatmak istiyorum. Arjantin'de çok fazla böyle Türkiye'de olduğu gibi AVM kültürü yok ya.
Yani AVM var da normal küçük bir AVM yani. Bu içerideki de çok da büyük değil ama birkaç tane bu boyutta var. Ama Türkiye'de yüzlerce, binlerce AVM var. Her bir ilde en az 20-30 tane AVM var. Burada Arjantin'de o kadar çok AVM yok yani, onu bir söylemek istedim. Önünden geçerken aklıma geldi de. Şimdi biz yürüyüş yapmaya devam ediyoruz. 2 kilometre yürüyeceğiz demiştim. Yaklaşık 3,5 kilometre oldu. 1 kilometremiz kaldı. Devam ediyoruz. Akşam yürüyüşü yapıyoruz. Bir de sana bir şey soracağım. Ben kendi fikrimi söylemeyeyim. Abla kolay gelsin. Ablam da poşet satıyor. Bir tane alsak mı ya? Bize de lazım oluyor. Bu Arjantinliler Türklere çok benziyor mu sence? Ten olarak yani. Fizik. Fiziki yapı, fonotipleri bize benziyor. Değil mi? Yani sürekli dikkat ediyorum. Yani her sokağında yürüyorum. İnsanlara bakıyorum şöyle. Size yemin ediyorum yani konuşmasalar, böyle dursalar, bir Türk'le bir Arjantin'i yan yana getir. Kadın veya erkek fark etmez. Vallahi anlamazsınız ya. Bak Latin Amerika olarak düşünmeyin. Ya, burada Perulusu da var, Kolombiyalısı var değil mi? Onlar daha çabuk ayırt Onlar- edilebiliyor. Mesela Venezuela'yı ya da Kolombiyalı'yı ya da şeyi gördüğün zaman bu Arjantinli değil diyebiliyorsun. Ha işte aynen öyle, onlar daha siyah tenli. Daha eskilerden. Ama normalde bir Arjantinli böyle var ya, Türk'le yan yana koy, vallahi anlamazsınız. Tenleri çok aynı bize benziyor. İşte insanoğlu işte böyle ya. Keşke herkes aynı dili konuşsa, ne güzel olur. Hiç kimse de dil öğrenmek zorunda kalmaz. Ya yemin ediyorum acayip benziyorlar ya, yani hiç şeyleri yok böyle. Ten olarak hiçbir farkları yok Türklerle. Bunu niye söylüyorum? Bazı insanlar Latin Amerika dediği zaman böyle esmer tenli, siyah falan zannediyor da öyle değil ya. Arjantinler Türklere çok benziyor, Avrupalı gibi böyle. Zaten Avrupalılardan da daha çok medenidir ha Arjantinler, onu söyleyeyim. Bakmayın siz Avrupa'nın medeniyetine falan. Çok kibar insanlar Arjantinler. Artı Türkleri zaten çok seviyorlar. O yüzden birbirimize çok benziyoruz. Demem o ki çıkın çıkın gelin karşıya geçelim. Bugün evet böyle bir video oldu. Eve kadar yürüdük bugün. Akşam vakti saat 10'da 11 oldu. Bir saatte yaklaşık 4,5 kilometre yürüdük. Evimize geldik. Dolu boş bir video oldu, muhabbet oldu. İzleyenler varsa selam olsun. Ara sokaktan da evimize geçeceğiz tekrar. Görüşmek dileğiyle dostlar. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.